Merhabalar, örgü anneme hoş geldiniz. Bugün sizlere baharlık ve yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz yapılışı yine çok kolay olan güzel bir örnek hazırladım. Hemen örneğimize yakından bakalım. Bu örnekle salaş, hırkalar, yelekler, şallar ve fularlar örebilirsiniz. Bu arada örneğimizin arka yüzünün görüntüsü de bu şekilde. Bu arada örneğimiz 2 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben size anlatım yaparken 12 ilmek artı 2 de kenar ilmeği olmak üzere toplamda 14 ilmek üzerinden anlatıma başlayacağım. Dilerseniz örneğimizin yapılışına hemen başlayalım. Örneğimizi örgümüzün ters yüzünde kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bu sıramızda ilmekleri ikişer ikişer ters örerek kesiyorum. İlk 2 ilmeği aldım, ters ördüm ve kestim. 2 ilmeği aldım, ters ördüm ve kestim. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. 2 ilmeği aldım, ters örerek kestim. 2 ilmeği tekrar kestim. Ve sonda kalan 2 ilmeğimi de yine ters örerek kesiyorum ve kenar ilmeği. Örneğimizin ikinci sırasında ve ön yüzümüzde kenar ilmeğimi aldıktan sonra şişimi doluyorum. Arkasından bir düz. Tekrar doluyorum, bir düz. Doluyorum, bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Dola, bir düz ör. Dola, bir düz ör ve doladım, sonda kalan bir düz ilmeğim ve kenar ilmeğim. Örneğimizin ters yüzünde ve 3. sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra en başta görmüş olduğum bir tersi örüyorum. Arkasından dolamış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum. Tekrar bir tane ters, dolamış olduğumu düz. Bu sıramız aslında bir ters bir düz olarak örülüyor. Tekrar ters gördüğüm bir ilmek ters, dolamış olduğum ilmek düz. Yine bir ters, dolamış olduğum ilmek düz. Sıra sonuna kadar bir ters bir düz olarak örüyoruz. Sonda kalan bir ters ilmeğim ve dolamış olduğum bir düz ve kenar ilmeğim. Örneğimizin ön yüzünde ve 4. sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra ters gördüğümü ters, düz gördüğümü düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Tekrar bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Sonda kalan bir ters ilmek ve bir düz. Kenar ilmeğim. Örneğimizi toplamda 4 sıra örerek bitirmiş olduk. 4. sıradan sonra örgümüzün arka yüzünü çeviriyoruz ve örneğimizi tekrar baştan kuruyoruz. Ben burada bir üst motife geçişi tekrar göstermek istiyorum. En başta da söylediğim gibi örneğimizi örgümüzün ters yüzünde kuruyoruz. İlk sıramıza dönüyoruz. 1. sıramıza kenar ilmeğimi aldıktan sonra ilmeklerimi ikişer ikişer ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi bu şekilde öreceğim. Sonda kalan 2 ilmeğimi de ters olarak örüyorum ve kenar ilmeğim. Örneğimizin ön yüzünde ve 2. sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra
Bir kere doluyorum, bir düz. Doluyorum, bir düz. Doluyorum, bir düz. Doluyorum, bir düz. Sıra sonuna kadar dola, bir düz şeklinde örüyoruz. Bir düzden sonra kenar ilmeği. Örneğimizin arka yüzünde ve 3. sıramızda kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ters örüyorum ve dolamış olduğumu düz olarak örüyorum. Tekrar bir ters, dolamış olduğum düz. Yine sıra sonuna kadar bir ters, bir düz örerek gidiyoruz. Sonda kalan bir ters ilmek, bir düz ilmek ve kenar ilmeğim. Örneğimizin ön yüzünde ve 4. sıramızda yine ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak örüyoruz. Ters ilmeğim ters, düz ilmeğim düz. Bir ters, bir düz örerek sıramı bitiriyorum. Sondaki bir düzden sonra kenar ilmeğim. Evet, örneğimizi ikinci kez 4 sıra daha örerek bitirmiş olduk ve örneğimizde görmüş olduğunuz gibi daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.